Tekrardan merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Bugün evden Nemrut Dağı'na doğru çıktık ama kendimizi İshakpaşa Sarayı'nda bulduk. Şu tarafta görüyor olman gerekiyor. Tabii ki bu bir vlog değil. Yine bir konudan sohbet edeceğiz. Konumuz cinsiyetçilik. Konu cinsiyetçilik olunca bence herkesin mutlaka kanayan bir yarası vardır diye düşünüyorum. Üstelik sadece kadınların değil, erkeklerin de aynı şekilde. Böyle ayakta video çekince sanki bir seminer verecek şey sunacakmış gibi oldu ama yine de devam edelim. Evet, bu konuda anlamak için en eskilere gitmeyi seviyorum ben. Yani bir konuyu daha iyi fark etmek için ilk insanlar acaba nasıl bu hale geldiler sorusunu kendime soruyorum. Ve hemen gözümde şunlar canlanıyor. Kadın ve erkeği düşünelim. Kadın bir süre sonra hamile kalıyor ve evet genelde konu buradan başlıyor. Ve çocuğuyla ilgilenmesi gerektiği için evde kalırken erkeğin avlanması, dışarıda savaşması ve birçok zorlu işe koşması gerektiğinden belki de erkekler bu şekilde kaslarını güçlendirdiler ve boyları daha uzun oldu ve genel olarak kadınlardan daha güçlü hale geldiler. Kadın ise çocuklarla ilgilenme görevi, ev içerisinde yemek yapma görevi derken başka alanlarda kendi yeteneklerini kullandığından onlar da bu konularda, detay konularında daha iyi o hale geldiler. Dışarıya açılan erkek beyni doğayı tanırken bir yandan bilime daha meraklı hale geldi. Çünkü eğer meraklı olmasaydı birçok şeyi keşfedemez ve yeni yerlere gitme kararı alamazdı. Kadın ise tam tersi. Ev düzenini, içerideki düzeni korumak için kendini duygusal yönlerde, kendini koruma güdüsüyle, çocuklarına çünkü o bakıyor ve erkek yanında değil, bu alanlarda geliştirdi. Evet, bunlar bize bir çıkış yolu verebilir. Ama her şey açıklar mı? Hayır. Tabii ki de bunun biyolojik bir açıklaması var. İnsan beyniyle ilgili. Kadın beyni dediğimizde, erkek beyni dediğimizde çok büyük bir farklılık olmasa da beynin en hassas bölümlerinde bir takım farklılıklar söz konusu. Ama bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz gayet ve bile isteye insanların seçtiği, kadına ve erkeğe toplumun yüklediği kuralların aslında temellerinin ne kadar sağlam olmadığı ile ilgili. Düşünelim. Kadınları Koruma Derneği var. Hayvanları Koruma Derneği var. Çocukları Koruma Derneği var. Engellilere otobüste yer veriyoruz. Okey. Yaşlılara veriyoruz. Evet. Hamilelere veriyoruz. O da tamam. Peki ya kadınlara neden veriyoruz? Ayaklarım ve kollarım olduğu sürece, birçok erkekle aynı boyda olduğum sürece ve aynı benzer güce sahip olduğum sürece neden otobüste yer hakkı benim? Bilmiyorum hala böyle yapanlar var mı? Ben birkaç kez denk geldim. Neden Erkekleri Koruma Derneği yok? Neden erkeklere yer vermiyoruz? İşte bunların cevabı aslında bütün sorunumuzun da cevabı. Sorumuzun değil, sorunumuzun cevabı. Çünkü aslında toplum kadını koruyorum diye bence kadını korunmaya muhtaç hale getiriyor. Bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzünde de erkeğe yüklediği asılsız, gerçekle ilişkisi olmayan ve fazla ağır yükler var. Mesela en basitinden. Evet, bu tabuları çoğumuzun yıktığını düşünüyorum ama hala bir genel geçer bir kabul var bu konuyla ilgili. Bir ilişkiyi başlatan erkek. Birçok konuda taviz vermesi gereken erkek. Güçlü olması, ağlamaması gereken erkek. Peki erkeğin bu kadar güçlü olmasını söylerken, ağlamasını bile kınarken peki erkekten nasıl bu kadar merhametli ve onun anlayışlı olmasını bekleyebiliriz? Çünkü beyin her ne kadar çok yönlü olsa da beynimiz bir yerlerde nereyi kullanırsak o gelişecektir. Yani erkeği böyle kısarken kadını bu kadar insanlara her zaman yardım eline muhtaç hale getirmek. İşte ben bunu reddediyorum. Geçen çalıştığım kurumda, yemekhanede bir beyefendi sağ olsun yemek alırken önceliği bana vermeye çalıştı. Dedim ki bu beni rahatsız ediyor. Bu bir hakaret gibi geliyor dedim. Sadece kadın olduğum için bunu hak etmiyorum. Bence erkek olduğun için sen de bunu hak etmiyorsun şeklinde bir konuşma geçti ve şaşırdığını gördüm. Bakın cinsiyetçilik demek kadını savunmak değil aslında. Bugün burada kadını savunmak için mikrofon alıp karşınıza geçmedim. Bugün aslında hiçbir şeyi savunmayarak, hiçbir şeye bir ayrıcalık tanınmayarak, kadını anne olduğu için yüceltmeyerek, erkeği erkek olduğu için bir yerlere, belli başlı kalıplara sığdırmayarak aslında cinsiyetçiliği önleyebileceğimizi düşünüyorum. Ne zaman ki konu kadın erkek olmadı, ne zaman ki kişiliğimiz ve karakterimizle bir yerlere geldik, işte o zaman konumuz cinsiyetçilik olmaz. Konumuz daha değerli şeyler olur.
Elbette ki her iki cinsiyetin de kendine has, birbirini bütünleyen, birbirine iyi gelen özellikleri var. Yaratılış da aynı şekilde, bir takım ihtiyaçlar da aynı şekilde. Ama bunun yanında birçok açıda aslında gerçekten saçmalamışız. Evet, eskiden belki bunlar ilk çıktığında insanların belli sebepleri vardı. Ama baktığımız zaman bu ataerkil veya anaerkil olmakla ilgili. Eskiden Türkler anaerkil bir toplummuş. En azından ben öyle okudum. O zaman sonra kadından yürüyormuş. Çünkü çocuğu kadın doğurduğu için bu hakkı ona veriyorlarmış. Belli bir temele dayalı. Ama sonradan Türklerin Müslümanlaşmasıyla beraber bir Arap kültürü olarak hani soy erkekten devam etmeye başlamış. İkisinin birbirinden bir farkı var mı? Bana göre yok. Soyunkinden devam ettiği bir üstünlük göstergesi olmaya devam ettiği sürece bence toplum olarak yaralar almaya başlarız. Çünkü önemli olan gerçekten cinsiyet değil. Evet, birçok erkek erkek olmayı seviyor. Ben kadın olmayı gerçekten seviyorum. Yani ikinci bir şansım olsa yine kadın olmak isterdim. Ama bir şeyleri farklı yaparak. O yüzden senin de yapabileceğin farklı şeyler var. Mesela bir gün otobüste sana bir erkek yer verdiğinde gülümseyerek teşekkür et ve bir kadın olduğun için bu araçlara ihtiyacın olmadığını söyle. Bunu kullanma. Çiçek bekleme erkekten, sen al. Bu da belki de onların da böyle bir kalbinde bir köşe vardır ve biz bunu uyandırırız. Sırf erkek olduğu için bir şeyleri karşı taraftan bekleme veya sırf kadın olduğu için seni hazmetmesini bekleme birilerinin. Asıl sıkıntı burada zaten. Bu konuda söyleyecek çok şey var ama bu manzaraya eşlik etmeye devam etmek istiyorum. O yüzden bugün konuyu böyle başlatıp burada bitirmek istiyorum. Umarım konu ve video hoşuna gitmiştir. Daha fazlası için abone olmayı, beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.